geldi. Hı hı. Başkan Biden ve Başbakan Netanyahu'nun telefon görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı aktarıyorum. Evet, son Başkan dakika Biden bilgisi. bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Başkan, İran ve onun vekil terörist grupları Hamas, Hizbullah ve Husilerden gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi. Ay çok Başkan Biden, tahmin etmiş abi. Hocam bir saniye lütfen Yok. şunu tamamlayayım. Başkan Biden, İsrail'in tehditlere karşı savunmasını destekleme çabalarını, balistik füzelere ve insansız hava araçlarına karşı yeni savunma ABD askeri konuşlandırmalarını içerecek şekilde tartıştı. Burası çok önemli. Yeni ABD askeri konuşlandırmalarını içerecek şekilde tartıştı. İsrail'in savunmasına yönelik bu taahhütle birlikte Başkan Biden bölgedeki daha geniş çaplı gerilimleri azaltma çabalarının önemini vurguladı. Başkan Yardımcısı Harris de görüşmeye katıldı. Burada en önemli olan şey şu: İsrail'i tehditlere karşı destekleme çabalarını görüşürken bunun içinde balistik füzelere ve SİHA'lara karşı ya da İHA'lara karşı, bu İran'ın atması beklenen, bunlara karşı çabalar görüşülürken buna yeni savunmaya yönelik ABD askeri konuşlandırmalarını da görüşmüşler. Biraz önce bahsetmiştim, 1-2 saat önce ABD'nin bölgede uçak gemisi ve 12 savaş gemisi olduğunu. Burada bunlara ek olarak mı yoksa onların konuşlandırılması mı bilmiyorum ama yani Beyaz Saray'dan yapılan bu açıklamada yeni savunmaya yönelik ABD askeri konuşlandırmaları kısmı gerçekten de beni düşünceye sevk etti. Ama her türlü güvenliğine bağlıyız ve koruma çabalarını görüştük cümlesi de gerçekten ilginç. Peki Yunus, şu anlama mı geliyor bu baştan konuştuğumuz 5 Kasım'da kim seçilirse seçilsin bölgede Amerikan askerlerinin kalıcı hale getirilmesi operasyonu diye. O mu bu? O anlama gelir mi? Aslında ABD'nin bölgede, ben bir kere bir üst düzey yetkiliden şöyle bir şey almıştım. Tam rakam vermeyeyim dedi ama 10 binlerle düşünebilirsin demişti. ABD'nin bölgedeki askerlerini hemen hemen her ülkeye zaten üssünü de kurdu. Şimdi bölgede 50-60 bin tahmini var. Hani artık üstü de olabilir, o civarda da olabilir. Zaten bu kadar askeriyle artık oradan çıkmayacak bir ülke konumunda. Yani öyle bir planlama yapıyorlar. Ama benim öngörü olarak korktuğum şey şu: Netanyahu geçtiğimiz hafta çarşamba günü, ben alkışa bakmıyorum. Zaten alkışlanır orada. Yani her çıkan orada alkışlarlar. Benim takıldığım şey şuydu: bu adam İran'la Amerika'yı savaşa sokmaya çalışıyor. Evet. Ben bunu en azından o konuşmada tespit edebilmiştim. Ve bunu söyledikten 2 gün sonra Trump'ın yanına gidip işte parmakları böyle yapmalar, hani karşılıklı gülüşmeler, konuşmalar ve Trump'ın gidip ben İsrail'in terörle savaşını destekleyeceğim Kamala'nın aksine demesi daha da endişe vericiydi. Ve şimdi Biden da özelden söyleniyor, işte Netanyahu'yu sevmiyor. Doğru. Anlaşamıyorlar. Doğru. Ama günün sonunda Netanyahu İran'a çattığı an Amerika her türlü arkasında durmak zorunda. Bu 2 kere 2 4. Ondan dolayı çok tehlikeli bir yöne doğru çekiyor Netanyahu. Burada bölgede İran'ı, kendisini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni. Evet, İsrail'i her koşulda koruyacağız diyor yine Amerika. Biden'ın yaptığı açıklama, telefon görüşmesi neticesinde. Bakın, buyurun. Çok basit bulmuş. Çok basit. Bakın. Şöyle. Burada sıkışmış bir Netanyahu var. Öyle mi? Başarısız burada aslında. Ne yaparsa yapsın. Az önce gene bombaladı orayı. 10 aydır bombalıyor. İstediklerini alamadı. 2, çok önemli bir mahkeme var. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail devleti yargılanıyor. Neyle? Dünyanın en kötü suçu soykırım. 2, Uluslararası Ceza Mahkemesi aynı Hollanda'da tutuklama kararı aldı. Onunla savunma bakanı. O zaman dikkat et, bekledi. Neyi? NATO konferansı bitsin, ben gidiyorum. Gitti, kimle görüştü? Senato'da. Ben Yunus Bey'e katılıyorum. Senato'daki alkış değildi. Ama orada zikrettiği, ben sadece İsrail'i değil, sizi de koruyorum dedi. Yani beni korumaksanız Amerika'yı koruyamazsınız ve şunu da söyledi. Eğer beni hapisten, bu yargılamadan kurtarmazsanız
Siz de yargılanacaksınız. Neden? Benim Silah sayemde veren de postalınız suçlu. sahaya basmıyor dedi. Yani Amerika'da bu soykırımdan suçlu. 2, ne yaptı? En önemli şahıs şu anda Biden, onunla görüştü. Devlet başkanı. 2, kimle görüştü? Kamala Harris'te. Başka? Kiminle görüştü? Senatör. 4, Trump'la. Cebinde bu olay vardı. Bu olay, yani Lübnan saldırısıyla bu saldırı planlıydı. Oradan okeyi aldı. O hareketler falan. Hocam, bunlar. hocam Şimdi, o Golan Tepelerini de mi orada yine yazıp çizdiler? aynen öyle. Golan Tepelerini. Ve burada face flag dediğimiz yanlış bayrakla gitti, bu saldırıyı yaptırdı, Lübnan'ı vurdu. Aynı anda bir gecede 6 yer vuruldu. Daha Sudan dahil. Birini vuramadı, kaçırdı. Şimdi buradaki hadise şu. Bütün bu devletler hukukundaki egemen devletin topraklarına yapılan saldırıların onun tarafından yapıldığı belli. Dolayısıyla Yunus Bey'in söylediği ne olursa olsun Sayın Dışişleri Bakanımız da söyledi. Eğer Lübnan'a girerse Amerikan Deniz Kuvvetleri elbette bunu korumak zorunda. Aynı füze savaşında olduğu gibi. Ve buradaki Lübnan harekatına da Amerikan elektronik harp gemileri destek verdiler. Uydu resmi verdiler. Yani demin gösterdiğin binayı yerdeki alçakla beraber, o da söyledi şahsın nerede saklandığını. Her iki tarafta da bir kere köstebek var. Sayın Bakan haklı. Dolayısıyla bu iki telefon görüşmesi sürpriz değil. Bu hazırlanmış bir olay. Sadece bir şey yapıyor. Netanyahu döndüğünde kahraman. Bakın, ben aynı gecede İsrail güçlü hava kuvvetlerini kullandım. Dünyada her yeri vurabiliyorum, 6 yerde. Ve bakın Mossad ne kadar başarılı. Herkes onu konuşuyor. Değil lan. Karavana yani. Neden? Başına bela aldı şimdi. Başına bela aldı. Demin söylediğim yarınki cuma farklı bir cuma olacak. Evet. 30 Temmuz harbin ikinci safhasıdır. Yani şöyle... Ateş Dağı'da yayılacak ve büyüyecek diyorsunuz, Evet, değil mi hocam? şunu başarmıştır. Nedir o başardı? Savaşı bir şekilde yaygınlaştırıyor. Ama Sayın Hakan Fidan'ın söylediği doğru. Buraya destek verdiği anda Amerika otomatik olarak harbe girmiş oluyor. Bu çok önemli devletler hukukunda. Bundan korkar korkmaz ayrı mesele. Zaten burada başka bir şey daha var. 6. filonun bütün unsurları burada. Burada 200 parçaya yakın gemi var. Denizaltı var, nükleer denizaltı var. Yani Yunus Bey'in saydığı o ancak gözüken gemiler. Şuraya bak. Kıbrıs'ta Amerikan gemileri var. Kıbrıs'ta U-2 Amerikan casus uçakları var. Bütün bu bölge her an casus uçaklarıyla taranıyor, resimleniyor ve herhangi bir şekilde nerede füze meydanları var veriliyor. Hesaba katamadıkları. Bak ben size söylüyorum. Burada Kıbrıs'a vuracaklar İsrail'i. Mesut Hocam, yeni bir suikast bekliyor musunuz? Bekliyorum. Her iki taraf birbirine yapacak bunu. Bundan böyle bakın size de söyledim. Suikastler düzeni AB'de başlamıştır. Devam edecek bu. Bizim düşen şey şu. Türk Milli İstihbaratı'nın da 4 gözle Cumhurbaşkanı koruması gerekiyor. Muhalefet liderlerini koruması gerekiyor. Çünkü orada İsrail'in yaptığı Yemen'e vurduğumuz herkese bir mesajdır Orta Doğu'da. Türkiye'yi bir şekilde tehdit ediyorlar. Hem Shin Bet Başkanı hem de Mossad Başkanı Türkiye Hizbullah'a destek verdiği için onu da vururuz demedi mi? Dedi. Ne dedi Mossad Başkanı? Mesut Bir dakika Bey. hocam bunu da söyleyeyim. Bir defa Türkiye tehdit dedi. Çünkü dedi Doğu Akdeniz'de güçleniyor. Artı Erdoğan S-400 aldı dedi. Üçüncü söylediği şey çok önemli. Türkiye Avrasya'da liderlik pozisyonuna bir şekilde onu indirmemeliyiz dedi. Kim bunu söylüyor? 2021'de Mossad Başkanı söylüyor. O halde bazı muhalefetten efendim Cumhurbaşkanı şu kadar koruması varmış. Ya arkadaş, Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hepimizin 85 milyonun Cumhurbaşkanı ve bütün Türk dünyasının lideri. 4 gözle koruyacağız. Bundan ders almamız gerekiyor. Bakın bir daha söylüyorum. 99'da adam gidiyor Belgrad'da vuruyor. Gidiyor ondan sonra Afganistan'da vuruyor. Şimdi bunlar her gün sniper'la taktik ve teknoloji değiştirmek suretiyle suikastlere devam ediyor. Teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun hocam. Şeyi Çok anlatıyorum. teşekkür ederim. Buyurun. İsrail Dışişleri Bakanı Saddam Hüseyin'in o yakalanışının fotoğrafını paylaştı Erdoğan'la beraber. Hocam ben onu görürüm bakayım ne olacak o. Hayır, sonu. hayır yani niyetlerini anlatmak Ya- için söylüyorum yani. Aynen öyle. Biz de ne yaptık? Bütün Türkiye kimle kimi yan yana getirdi koydu? Hitler'le getirdim. Hitler'le Netanyahu'yu yan yana Ben de koyduk, söylüyorum aynı. getirdik. Kaldı ki yani koydukları Saddam onlara ölürken bile çok esaslı bir ders verdi. Yani o düşünüyor, onu bile farkında değiller. Evet. Adam idama giderken de öyle eyvallah edip gitmedi yani. Hocam bak. İrem adamı neyi da verecekti? götürdüler,